Bizim aylık tüketimimiz yani böyle net bir rakam yok ama ortalamasını söyleyebilirim. Aylık 25 tonun üzerinde çiğ köfte satıyoruz. Ve bizim aylık isot tüketimimiz 1 tona yakın. Merhaba, ben Ömer Tinte. Diyarbakır doğumluyum. Baba mesleği olan çiğ köfteciliği 15 yıldır yapıyorum. Çocukluktan başladım bu işe, hevesim vardı. Okul okudum ama hep aklımda çiğ köftecilik vardı. Babamın yanında yetişmişim. Lise 1'i bitirmedim. Lise 1'e kadar dayanabildim. Ondan sonra okulu bıraktığım ilk gün işe tam anlamıyla başladım. 15 yıl boyunca babamın yanında çalıştım. Okulu bıraktıktan sonra babamın yanında tam anlamıyla başladım. Her sabah onunla beraber dükkana giderdik. Geceye kadar onunla beraber hep onun yanında, onun terini silerek yanında durabiliyordum. Onun haricinde yanında duramıyordum. O zamanlar çok çiğ köfteci yoktu Diyarbakır'da. 2 veya 3 taneydi. Biz beraber çalışıyorduk tabiri caizse. Bulaşıktan başladım. Bulaşıktan sonra bıçak kullanmayı öğrendim. Daha sonra ön tarafa aldılar beni, tezgaha. Tezgaha boyum yetişmiyordu. Altıma bir tahtadan kasa yapmışlar, kasanın üstüne çıkıyordum. Öyle işi öğrendikten sonra bir gün babam dükkana geç geldi. Ben de bu fırsat. Onun yaptığı gibi bir çiğ köfte yoğursam acaba bana kızar mı? Geldiği zaman tepkisi ne olur? Öyle başladım. Ki geldiği zaman da öyle oldu. Sen niye yoğurdun? Sen nereden biliyorsun? Nasıl yaptın? Nasıl ettin? İlk o yokken çiğ köfteyi yoğurmaya başladım. Ondan sonra gece işin yoğun olmadığı saatte dükkanı kapatmaya yakın yarıya kadar yoğurdu. Yarıya kadar yoğururdu. Derdi ki gel bakayım hele başka ne öğrenmişsin. Tabii zaman biraz daha ilerledikçe tezgahı tam bıraktı bana. Ama onun gözünde hala bir usta olamadık. Hep müdahale ederdi. Ya bu olmamış, biraz daha yoğur. Niye böyle oldu, niye böyle yoğurdu? Böyle işte kendimizi geliştirdik. İşe küçüklükten başladık. Okul okumaya hevesimiz yoktu. Bari iyi bir esnaf olalım dedik. Hatta beni okuldan uğurlayan öğretmenim dedi ki senden iyi bir öğrenci olmadı ama iyi bir esnaf olacak. Hocam ben bunu biliyordum zaten, iyi bir esnaf olacak. Bugüne kadar geldik. Kırılma noktası bende, şimdi esnaf çocuğusun. Her yerde tanınıyorsun. Herkes geliyor senin çiğ köfteni yiyor. Yani babam için söylüyorum. Ben de onun yanında büyüdüğüm için ya esnaflık böyle bir şey. Herkes tanıyor, herkes seviyor, herkes çiğ köfte seviyor, herkes çiğ köfte yemeye geliyor, herkes parmakla gösteriyor. Dedim ki bu meslek tam bana göre. Tamam işte. Hem keyifli bir iş, saat çabuk geçiyor, gelen giden çok, herkes seni tanıyor, sen herkesi tanıyorsun. Ve mesela çocukluktan beri yanında olduğum için babamın yaşları hepsi beni tanır. Ben de onun yaşlarını tanırım. Mesela esnaf olmanın bir avantajı da odur. Her yerde bir tanıdığın var. Herkes seni sever. Hele bir de işinde de iyiysen yürür gidersin. Bu iş için valla bir şeyden vazgeçmedim. Zaten okul okumaya hevesim yoktu ama okuduğum zaman da sınavlarda olsun, denemelerde olsun hep üst sıradaydım. İlk üçteydim. Bir şey kaybetmedim. Hatta şu an mesela bugün bile kendi kendime diyebiliyorum ki ya ben keşke 5 sene önceden okulu bıraksaydım da bu işe bir 5 sene önceden daha başlasaydım. Daha fazla bilgi birikim, daha fazla kendimi geliştirebilirdim. Yani açıkçası Diyarbakır'da, memlekette herkes bizi tanısın. Şimdi hamdolsun Allah'a Türkiye'de bizi tanımayan yok. Şehir dışına her yere çiğ köfte gönderiyoruz. Diyarbakır'a yolu düşen herkes geliyor buraya. Bu da beni mutlu ediyor. Tinte niye tercih ediliyor? Ömer Tinte'nin ismi vardı çiğ köfteci Haysirac'ın oğlu olarak. Yani az bir kesim biliyordu mesela. Ben babamın yanından ayrıldıktan sonra kendi iş yerimi açtım. Hep ona söylerdim mesela bak bu iş bu kadar popülerken, biz bu kadar memlekette popülerken bizim yerimiz yetmiyor. Bir büyük yer açalım. Bir büyük dükkana girelim. İnsanlar daha rahat gelsinler. Aile daha rahat gelsin. Gece mesela bizim ilk dükkanda satışın çoğunluğu paket. Oturma yeri o 4 masa. Sonradan yaptığım işlerle, reklam boyutuyla bu ismi biraz daha yükseltmek anlamında
ne yapabilirim, ne edebilirim derken çıkardığım ürünlerle Ömer Tinte markası oldu. Kendiliğinden mi oldu? Olmadı. Çiğ köfte üzerine çıkardığım çeşitlerle ismim duyulur oldu. Çiğ köfteci Hacı Siraç tamam biliniyor ama Ömer Tinte. Ömer Tinte kim? Yeni nesil biliyor. Bizim yaşıtlarımız biliyor. Veya bizim yaşımızdan biraz daha küçük olanlar biliyor. Yeni nesil biliyor. Biz bu işi geliştirdikten sonra da mesela babamın yaşıtları da artık Ömer Tinte demeye başladı. Ben evli 2 çocuk babasıyım. Biri 10 yaşında, biri 7 yaşında. 2 çocuğum var. Büyük olan erkek, o da bu işe çok meraklı. Yani o okula gidiyor ama onun da benim gibi aklı hep işte. Bazen ona soruyorlar mesela, ne olacaksın? Diyor ki çiğ köfteci. Ben soruyorum ne olacaksın? Çiğ köfteci demek istiyor ama diyemiyor. Kendisi bilir, okumazsa o da benim gibi iyi bir esnaf olursa, babasının izinden giderse niye olmasın? Bizim aylık tüketimimiz, yani böyle net bir rakam yok ama ortalamasını söyleyebilirim. Aylık 25 tonun üzerine çiğ köfte satıyoruz. Ve bizim aylık isot tüketimimiz 1 tona yakın. 1 tonun üzeri belki, çünkü aynı pul veri, aynı kaliteyi hem çiğ köfte hem ezme salata. Zaten asıl 2 kalemdir. Biri çiğ köfte, bir de yanındaki ezme salata. Ona ayrı isot, buna ayrı isot olmaz. Bu yüzden 1 tona yakın kullanırız. Abi çok seçici değiliz aslında. Geleneksel bir isot markamız var. Geleneksel bir bulgur markamız var. Baharat da zaten yıllardır kendimiz yapıyoruz. Otları çekip karıştırıp belirli ölçülerde onları yapıyoruz. Onun haricindekiler ise tamamen el işçiliği. Yani özel bir salça, özel bir kuru soğan, özel bir sarımsak. Yani sarımsak Kastamonu Taşköprü'den geliyor da yani özel bir tuzu özel, ne bileyim şuyu özel, buyu özel yok. Tamamen bizim işçiliğimize kalmış. Mesela sabah Halep'e giderim. Sabah 3'te, 4'te, 7'de de 8'de de gidebilirsin ama kaliteli malzemenin kalacağını zannetmiyorum bu saatte. Hala bile ben giderim. Çünkü babam da gidiyordu. Biz halen bile onunla bazen halde karşılaşıyoruz sabah ezanında. Malzemeleri kendimiz alırız. Bizim işimize uygun hangi domates, hangi marul, hangi salatalık, hangi avuç, hangi tür onu alırız. Ya işte illa bu tarlanın olsun, illa bu seranın olsun, öyle bir şey yok. Kaliteli, mal güzel mi? Güzel. Bitti. Geriye kalıyor el işçiliği. Bunların sabah yıkanması ayrı, doğranması ayrı. Her sabah buraya 2 personel sabah 6'da dükkanı açar. Marul yıkama, yeşillik yıkama, yeşil soğanı doğrama, diğer malzemeleri doğramaya başlarlar. Ben sabah 10'da gelirim. Hazırlanan bütün malzemeleri bakarım. Biz eti bile kıyma olarak almayız. Etsiz çiğ köfte yapmayız. Biz eti sağlam tranş biftek alırız. İnce bir temizliğini yaptıktan sonra burada kendi kıyma makinemizde 18 defa çekeriz. Tabii orası çok önemlidir. Mesela bir kasaba ya bu çiğ köftelik etini 18 kere çek diyemezsin. Yapmaz, yapamaz. Yapsa da nasıl yapar? Bu işin raconu %50 teknik, %50 malzeme. Ustalık, ona zaten bir şey demiyorum. Kendimi övmeyeyim. Yani ben bugüne kadar tam anlamıyla bugün kendime izin vereyim. Bugün evde geçireyim, çocukla geçireyim dediğim bir günü hatırlamıyorum. İlla ki geçiriyorumdur. Mesela işin yoğun olmadığı saatlerde çocuklarıma vakit ayırabiliyorsam, onları bir yere götürebiliyorsam veya bir Diyarbakır'ı bir gezebiliyorsam bir iznim odur. Hastalık hariç mesela bir nezle bile olsa ben derim ki ya çiğ köfte yoğurayım. Çiğ köfte yoğurayım, ısınayım. O acıyı, baharatı çekeyim. İzin yok. Esnaf adama izin yok. Araba hobim vardır benim. Motor kullanırım. Severim. Araba binmeyi severim. Hobi olarak ben izin yapmam. Ben okey oynamam. Hiçbir kahvede oturamam. Bilmiyorum çünkü ben gözümü açmışım bu işte. Ama arabalara karşı ve motorlara karşı bir zaafım var. Bir yarış motorum var. Arabam var. Arabalarım demeyeyim, arabam var. Binerim benim. En büyük zevkim de odur mesela. Bir tur attım mı kendime geliyorum.
Vallahi abi çiğ köftenin sezonu yok. Ben yaz, kış, sabah, öğlen, akşam yiyem. Bunun bir sezonu yok. Ha, bir ayrıntı var. Çiğ köfte kışın daha güzel yoğrulur. Daha malzemeler soğuktur ya. Çünkü yoğurdukça ısınır ya. Çiğ köfteyi yoğurdukça ısınır. İçinde et vardır. Ama kışın o çiğ köfte daha lezzetli çıkar. Müşteri içeri girdi mi, masaya oturdu mu önünden, müşteri masaya oturdu mu önden zerdeçallı kemik sulu, mercimek çorbası, ezme salatası önüne gelir. İlk defa buraya geliyorsa o çorbanın şokunu bir yaşar. Aman Allah'ım nasıl bir çorbadır bu. Sormayan yok bu çorbanın içinde ne var? Bu çorbanın rengi nasıl böyle olur? Nasıl böyle lezzetli olur? Vallahi ben bu çorba yapmayı da bu dükkanda öğrendim. 4 sene önce hayatımda ilk defa çorba yaptım. Ve çorbanın bu kadar sevileceğini tahmin etmiyordum. Kafamdaki mantık şuydu. Müşteri aç karnına gelir. Çiğ köfte acıdır ya. Önden bir midesini yumuşatmak için az bir çorba ikram edelim ona. Ben bilmiyordum sonradan tencereler gelecek. Bunu bize doldur çorba. Hastamıza bu çorbadan. Bu çorbayı içmesek olmuyor. Ama bu çorba Diyarbakır'da başka yerde yok. Bu çorba çiğ köfteyle başlar, çiğ köfteyle biter. Biz çorbayı sadece ikram ederiz. Artık müşteri seçicidir. Masaya oturduktan sonra, hele bir de ilk defa geliyorsa buraya, klasik çiğ köfte tamam. Ama menüyü eline bir aldığı zaman, bu ürünleri gördüğü zaman yine bir şoka uğrar. Çiğ köfteden mantı mı olur? Olur. Çiğ köfteden hamburger mi olur? Kızarmış çiğ köfte, börek, içli çiğ köfte, soslu yeşil soğanlı. Ya yaptık da yaptık. Ama ne güzel yaptık. Baksana bu güzelliğe. Bir dipnot geçeyim. Buradaki tüm ürünlerin hepsi çiğ köfte. Bu klasik çiğ köfteden çıkar. Bütün ürünlerdeki çiğ köfte aynı çiğ köfte. 8 çeşit çiğ köfte var. Klasik çiğ köfte. Klasik çiğ köfteyi ince tandır lavaşına sardık. Sushi çiğ köfte. 2 tane ince tandır lavaşı arasına çiğ köfte bıraktık. Üzerine soslu yeşil soğan scallion. Ne güzel söyleniyor. Mantı, kızarmış çıtır mantı, çiğ köfte börek. Kızarmış çiğ köfte, bunu detaylı anlatmak istiyorum. Hamburger ve içli köfteyle birebir aynı olan, içerisinde ekstradan çiğ köfte olan içli çiğ köfte. Sevdiğin işi yap ki başarılı olabilesin. Başarının sırrı önce sevdiğin bir işi yapacaksın ki ona doğru koş, yürüme, koş. Koş ki başarılı olasın. Sadece sana faydası olmayacak. Sen ne kadar başarılı olursan yanındakine de, yanında çalışana da, karşındakine de bir faydası olur. Bence başarının sırrı budur. Koşmak. Yürü. Ya yürüme. Koş. Gençler düzgün durun dezgede. Dezge vitrindir, dezge aynadır. Düzgün durun.